Lübnan. Bir zamanlar Orta Doğu'nun Paris'i, Doğu Akdeniz'in incisi. Tarihi, iç savaşları, 2020'de yaşanan büyük patlama ve ekonomik durumu ile gerçekten çok merak edilisi bir ülke. Fenikelilerden Osmanlılara, Fransız mandasından bağımsızlığa kadar birçok medeniyet Lübnan topraklarından geçmiş. 1943 yılında Fransızlardan bağımsızlıklarını kazanmışlar. Ülkede Müslümanlar, Hristiyanlar, Dürzüler gibi birçok farklı din ve etnik grup bir arada yaşıyor. Bu çeşitlilik güzel, çok güzel ama zaman zaman da çok ciddi hem de bayağı bir ciddi sorunlara yol açmış. Tam 15 yıl süren bir iç savaş. 15 yıl. 1975-1990 yılları arasında süren savaşın temel nedeni ülkedeki etnik ve dini gruplar arasındaki siyasi çekişmelermiş. O dönemlerde iç savaşın başlamasında Filistin'den gelen mülteciler çok önemli bir rol oynamış. Filistin'den gelen mültecilerin sayıları kontrol edilemeyecek kadar fazlaymış. Önce örgütlendiler, sonra silahlandılar ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nü kurdular. Hal böyle olunca Müslüman ve Hristiyan topluluklar arasındaki gerginlik Filistinli mültecilerin çok yoğun bir şekilde ülkeye gelmesiyle daha da artıyor tabi. İsrail ve Suriye'nin müdahaleleriyle savaş daha da karmaşık bir hale gelmiş. Ve ne yazık ki o dönemde birçok insan hayatını kaybetmiş. Savaşın ardından Lübnan toparlanmaya çalışsa da siyasi istikrarsızlık ve ekonomik zorluklar ülkede devam etmiş. Bir de tabi şöyle bir olay var. Bundan tam 4 sene önce gerçekleşen bir patlama var. Belki de birçoğunuz gördünüz, duydunuz. Duymasanız bile görselinin videosunu bir yerde karşınıza çıktığına eminim ben. O olay Lübnan tarihindeki en trajik olaylardan biri. 4 Ağustos 2020. Beyrut limanında depolanan 2750 ton amonyum nitretin patlamasıyla şehrin büyük bir kısmı yerle bir olmuş. Patlamanın nedeni yıllardır limanda uygunsuz koşullarda saklanan tehlikeli maddelerin ihmal edilmesiymiş. Maalesef de bu olayda 250'den fazla insan hayatını kaybediyor. Binlerce kişi yaralanıyor. Bundan kaynaklı Lübnan ekonomisi çok ağır bir darbe daha alıyor. Enflasyon ülkede fırlamış durumda. Ülkenin para birimi olan Lübnan lirası çok büyük bir değer kaybına uğramış. Halkın alım gücü ciddi şekilde düşmüş. Bankalar insanlarına paralarını vermekte zorlanıyor. İşsizlik oranı artıyor ve temel ihtiyaçlara ulaşmak bile çok zorlaşmış durumda şu anda Lübnan'da. Bir ülke sefalet endeksinde yıllardır ilk 5'te olabilir mi? Olabiliyor. Lübnan'ı ne yazık ki yıllardır ilk 5'te sefalet endeksinde görüyoruz. Peki bu bir zamanlar Orta Doğu'nun Paris'i olan Lübnan bu kadar şey yaşamışken şu an günümüzde ne durumda? Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Numaralı çıkış kapısından yolcu akımına hazırdır. Yolcuların çıkış kapısından uçağa gelmeyi... Abi nasılsın? Hoş bulduk. Elhamdülillah. İyi misin? İyiyim. Çok şükür. Muhammed oğlum. Muhammed nasılsın? İyiyim. Türkçe biliyor musun? Aferin sana ya. Biraz. Senin adın neydi abi? Yaşar. Yaşar abi. Hoş geldin. Çok beklemedin değil mi? Pasaportta biraz beklettiler bir 15 dakika 20 dakika da. İyiyim, sen nasılsın? Keyifler nasıl? Her şey yolunda? Şimdi bundan birkaç bir şey alayım ben yanıma. Tamam mı? Sıcak oldu bakayım, soğuktu sabah. Bugün de mont giyilmez daha. Çok sıcakmış ya Beyrut. Vallahi Şubat ayında. Sen üşüyor musun? Sabah da soğuktu. Sabah soğuk mu? Daha soğuk. Bugün iyi. Bugün hava iyi. Mara varsa onu da yanına al. Aa, onlar yanımda. Yanında memnuniyet içinde olak daha iyi. Onlar yanımda, merak etme. Güzel. Beyrut'tayız. Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geldim. Beyrut'a daha önce geldim ama Beyrut'ta hiç gezmedim. Hiç hem de hiç gezmedim. Geldim, Suriye'ye girdim, çıktım, Suriye'den, Lübnan'dan döndüm. Yani buraya inmiştim, buradan çıkmıştım. Beyrut'u ilk defa gezeceğim, ilk defa dolaşacağım. Hatta Beyrut'taki yukarıda kuzeylere de çıkacağım, Trablussam'a. Orada yaşayan Türkmenleri göreceğiz. Türkmenlerin köyleri var orada, onları göreceğiz. Yaşar abiyle beraberiz. Yaşar abi de bir Türkmen. Onunla biz WhatsApp'tan konuştuk. Daha doğrusu bir abimizin aracılığıyla tanışmıştık. WhatsApp'tan dedim ki abi ben Beyrut'a geliyorum. Bana tercümanlık yapar mısın? Yaparım dedi. Seve seve yaparım dedi. Yaşar abi bana burada Lübnan'da yardımcı olacak arkadaşlar. Şubat ayındayız. Lübnan bu aralar biraz karışık, biliyorsunuz ki güneyde belirli sıkıntılar var. İnsanlar hala ölüyor. Yakın zamanda 3 tane de Türk de öldürüldü burada, bu tam sınırda. Ama ne aşamada insanlarla sohbet ederek, insanlarla konuşarak, anlaşarak buradaki hayatı öğreneceğiz. Lübnan'daki durumları merak ediyorum. İnsanların düşüncelerini, insanların duygularını. Lübnan bir de çok güzel bir yer. Orta Doğu'nun Paris'i arkadaşlar burası. Gerçekten çok güzel bir coğrafya ve çok farklı çeşit etnik grubu ve dini içinde barındıran bir bölge. Siz de Lübnan'a geldiğinizde tercümana ihtiyacınız olduğunuzda Yaşar abinin numarası açıklama kısmında var. Oradan
Yaşar abiye ulaşırsınız. Anlaşırsınız. O size Lübnan'da her türlü yardım yaparsın abi. Yaşar abiyle Lübnan'a geldiğinizde irtibat kurarsınız. Açıklamada bilgileri var. Her konuda size destek olacaktır. Zaten onu konuşarak gelmiştik. Bilginiz olsun. Gece hiç uyumadım. Sıfır uykuyla Lübnan'ı gezeceğiz bugün. Açız, kahvaltı yapalım. Kahvaltı yaptıktan sonra çok farklı yerlere gideceğiz, göreceğiz. Yaşar abinin oğlu. Adı neydi? Muhammed. O da bizimle olacak bugün. Para bozalım. Paramız yok. Lübnan'da çok sıkı bir kara borsa var arkadaşlar. Yani aklınızın almayacağı derecede bir kur farkı var. Devlet ile dışarıda kara borsadaki, kara marketteki fiyatlar çok farklı. Selamünaleyküm. Ne kadarmış? 1 dolar ne kadarmış abi? أبو الأخ تركي صديقي لإلي بده يصرف دولار عم بيسألني قديش قلت له أنا 89.500. سند يمكن فيها 89.500 mü? yok 8 milyon 900 bin. 8 milyon 900 bin. Ne kadar yeter bize abi? Yani 300 dolar bozdurayım ben. yok 300 dolara. Şimdi yarın da gideceğiz ya. Arabaya mazot alırız. Olur. Otele vereceğim. Olur. Otele dolar verebilirsin dolar. O bana şey mi verir? Dolar, otele dolar ver, şey verme. O bana Beyrut parasını geri verecek. Olur bu sorun da. Bak sen Ben 200 dolar bozayım o zaman. dolar Tamam. bu şey Ya bir şey olursa gene bozarız. 1 dolar 89.800 Lübnan lirası. Lira. Bu da para Lübnan lirası değil mi? Lira. Ama bunu devlette bozdunuz herhangi bir yerde. 1 dolar 15.000 Lübnan lirası. Bilginiz olsun arkadaşlar. Uçurum bir fark var arada. Ve burada kesinlikle kredi kartı kullanmayın. Sadece nakit kullanın. Yanınıza dolar getirin. Sadece dolar kullanın. Kredi kartı sıkıntı abi. Kredi kartından çok daha fazla çekiyor. Sadece nakit. Selam. Selam aga. Bu sadece 10 milyon Lübnan lirası. Bu sizin en büyük para mı abi? En büyük. Bu 100 bin. 100 bin. En büyük para bu. 10 milyon var şu an. Çünkü 50, 20, Bu 10 milyon Lübnan lirası. Evet. Doğru. Biraz daha alacağız arkadaşlar. 200 dolar bozdurdum. Bana verdiği parayı gösteriyorum şimdi size. Onu da verdim abi. O da Yaşa. Sağ ol. 7 milyon 800. Bu da 7 milyon 800. 200 doların karşılığı. Lübnan'da şu an kara borsada bu. Kesinlikle kredi kartı kullanmıyoruz. Hatta mesela burası bir banka. Bankalar kapalı mı abi? Burası kapalı. Çok az banka işliyormuş herhalde şu an. Çalışıyormuş. İşli bas gizli çalışıyor. Gizli ve içeri birer adam alıyorlarmış. Eskiden biraz şey oldu da sorun oldu. İnsanların paraları gitti. ATM çalışmıyor. Malları gitti. Çünkü gizli işler içeride bankalar kapalı çalışıyor. Lübnan'ın iç savaşını anlattım. Lübnan'daki yaşanan ekonomik krizlerden bahsettim size. Bankalar da burada çok büyük bir problem. İnsanlar sırayla bankalardan para çekebiliyor. Açık olan bankalar da birer alıyorlar abi bankaları. Öyle araştırdım ben. Nasıl? Teker alıyorlarmış bankalara. Kalabalık almıyorlarmış. Almıyor. Ben çünkü bankaya çok girdim. Birer ve kabul etmiyorlar. birçok banka kapalı. Zamanında buradaki o iç savaş döneminde bankalardaki paralar gitti. 2019'da gitti. 2019'da mı? İnsanlar milyonları gitti. Ben şey sanıyordum 75-90 arası. Yok abi yok. Ben çünkü bankada iş yapardım gider geldim bizim usta. Ne oldu 2019'da? Onda devlet istemiyorlar. Ayaklanma oldu. Bu hükümet istemiyorlar. İstemiyorlar. Şu an mevcut hükümeti. Aslında da sebep bütün WhatsApp'ın fiyatını kaldırdılar. Onu da insanlar kabul etmediler. Burada WhatsApp paralı mı? WhatsApp paralı mı? Paranı dolduruyoruz da ama bir fiyata dolduruyoruz. Devlet çıktı dedi ki WhatsApp 7 dolar oldu. Fiyatını yükseltti. Ezeli 3 dolara doldurduk. 7 dolar deyince bunu istemedim. Vatandaş istemeyince burada. WhatsApp benim seninle konuştuğum WhatsApp. O burada paralı mı? Bütün sebep WhatsApp. Tamam. O şu an burada paralı mı? O paralı şimdi parasını dolduruyoruz ya. Aylık kaç para veriyorsun bir ayda? Ben mesela diyelim 10 GB doldurursam internet olarak. İnternetin fiyatı WhatsApp değil. WhatsApp kullanacak işte internet de kullanacak. İnternet tamam internetin fiyatını kaldırdılar. Biz burada sürücüydük. Tamam internetin fiyatını kaldırdılar. Kaldırınca burada insanlar ayaklanma oldu. Kudret yok dediler bunu yapma bilmem ne. O ara bankaları da paraları çaldılar ha. Anladım. O zaman devlet elini bütün vatandaşların parasına koydu. Yani 10 milyon doları olanı, 1 doları olanı para elinin üstüne koydu. Kimseye vermemeye başlayınca bankaları yaktılar, bankaları. Devlet paraya konunca kimseye vermedi. Daha millet şimdi de hiç kimse parasını almıyordu yani. Millet de kendi parasını almak için yaptı yani. Senin paran var 1 milyon doları alamıyorsun. Anladım. Sağa gidincisi senin 1 milyon doların varsa ayda 1000 dolar verebildim. Ya ben vermiyor. Az veriyor. 500 dolar veriyor, 300 dolar veriyor bir şekilde. Şimdi böyle gitme. Gel bir kahvaltı yapalım ya. Ben Orta Doğu mutfağını çok seviyorum biliyorsunuz ki. Lübnan'da da yemekler çok lezzetlidir eminim. Deneyeceğiz birlikte. Beyrut'un geneli Hristiyanlar bir yerde, Sünniler bir yerde,
Şialar bir yerde, Dürzüler bir yerde. Yani mahalle mahalle ayrılmış. Doğru mu? Doğru. Mahalle mahalle ayrılmış. Şey konuşuyoruz şimdi arkadaşlar. Beyrut gerçekten şu an çekim konusunda, kamera konusunda çok sıkıntılı bir bölge. Her an her yerde durdurulabilme ihtimaliniz var. Bunu yakından yaşayan arkadaşlarım da var. Burada durdurulmuş arkadaşlarım da var. Bu bölge Sünnilerin ağırlıklı yaşadığı, kalabalık yaşadığı bir bölgeymiş. Ve burada herhangi bir sıkıntı, problem yokmuş çekimde. Düz abi. Şöyle göstereyim size Beyrut'un sokaklarını. Biz kahvaltı yapmaya giderken bir yandan. Rafik Hariri'nin yeri. Eski başbakan. Başbakan Sünnüsü. Eski başbakan da çok eski olan. Doğru. Biliyorum. Onun bölgesi burası. Burası bölgesi. Çeşitlilik iyi. Çok farklı. Bak çok şimdi fazla. Şu bayrağı görün mü? Tamam. Bu hareket emel. Bayrak çekebilir miyim burayı? Dediğimde de ne bilirsen. Ne abi? Yani Şialar, İmam Ali'nin, Ali Efendimizin ülke şeyleri. Bölgesi gibi. Bölgesi. Biraz tedirgin geleceğiz herhalde. Çekim konusunda biraz öyle çekelim çekmeyelim problemi yaşayacağız gibi görünüyor Beyrut'ta. Çünkü daha önce gelen birkaç arkadaşımla konuşuyorlar, bu problemleri çok yaşamış. Hatta böyle ifadeye kadar gitmiş olay. Biz umarım yaşamayız. Acıktım ya, bir kahvaltı yapalım artık. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 milyonluk benzin dolduruyoruz. Ne kadar abi yaş? Ne kadar bir litresi? Ne? Bir litre benzin ne kadar? Kaç? 1 litre 80 sent böyle bir şekilde. 80 sent. 1 litre. 1 litre benzin. 1 litre 1 benzin. litre benzin. Litre benzin adde. 74, 75. 74 sent 1 litre benzin. Bu şekilde. Burada dolar da kullanabiliyor musunuz? Dolar da kullanırız. Dolar da ödeyebiliyorsun. Ödeyebilirsin. Daha mı karlı oluyorsun dolar ödediğinde? Aynısı yani. Aynısı Aynı sana paraya göre sana doldurur yani. Bir litre benzin 75 sent. Kalitelisi mi 75 sent? Şeysiz he. Kalitelisi 75 sent. Türk. Hoş geldin abi. Hoş bulduk abi. Allah razı olsun abi. Nasılsın? Nasılsın abi? İyi misin? Türküş. Azar. Bura çok meşhur he. Hayır. Hayır. Oho. Ne yapıyorsun? Tomato. Burada neler yapıyorlarmış? Bir sorsana Yaşar abi. صوت غنم قاع غنم كفور فتة فتة şey, Kebap. humus, ful, burak, yumurta. Oh. Türkçeyi nereden öğrenmiş o öğrendiği kelimeleri? تعرف كم كلمة تركي من وين تعلمتها؟ تصوير وصعبيتك بولات الأمدار. Murat Alemdar. Polat Alemdar. Seviyor mu Türkiye'yi? Türkiye'yi seviyor muymuş? تحب تركيا؟ الشيف أحمد السوسي زيارة اسطنبول. Ziyaret. Çok güzel. راح على اسطنبول وقعد باسطنبول. Oturmuş orada da Oo güzel. Sevmiş mi? أهلا وسهلا. Sevmiş mi? Türkiye'yi sevmiş mi? عندك حبيت تركيا أوه بتجنن çok güzeller. Öyle diyor ha. Adam çok güzel, çok iyiler. Çok iyiler. Mutlu, memnun yani. Memnun. Ev kiralamış ha? Bak. Dayım benim. Kaç yaşında dayım ya? Abi كورمة. kavurma. يا كورمة. Eti domatesle falan soğanla kavuruyor. Aldım. Dayımın elleri titriyor. Kaç yaşında dayı? Ahmet deamrek bereket. زبيت. زمهرير. Deamrek bereket. Nanca koyan diye yaş nanca olsun. Yaş nanca koyan. 70 mi? 75, Bence fazla 70'ler. عمره 75 سنة. 75. 75. 80. 80. 80 mi? Şimdi güzel bir kahvaltı yapacağız arkadaşlar. Oo yaşa. Oo. Oo. Adam kavurma, soğanlı, domatesli yumurta yaptı ya. الله راضي. Buraya bir de humus gelecek. Zeytinimiz, turşumuz var, domatesimiz var, soğanımız var, ekmeğimiz var. Humus gelecek. Bir de abi orada kavurma yapıyordu. Onu söylemedik sanırım. Tam bilmiyorum. Birazdan gelirse o gelecek. Siz ne yiyorsunuz burada Yaşar abi genelde? Sabahları ne yiyorsunuz kahvaltıda? Benim kahvaltım peynir, zeytin, Yani bunlar gibi değil mi? lefte, kendime söyleyeyim. Bazı ful da yaparız evimizde, yani humus da yaparız. Humus mu yaparsınız? Sabah da falafel de yaparız. Falafel. Falafel de deneriz, yeriz. Yeriz falafel. Aslında çok yorgunum. Çok hiç uyumadım gece ama abilerin enerjisi o kadar iyiydi ki benim de enerjimi açtılar. Abi sen bütün ülkeleri gezmişsin mi? Dolaştık abi. Bu sizin burada lahmacun mu abi? Bu yok peynir. Peynirli.
Bir ara da bunu yiyelim. Bildiğimiz bizim pide aslında arkadaşlar. Peynirli pide. Bu yakışıklı onu yiyecek. Onu gitti başka yerden aldı. Bunları sevmiyor mu? Çok hoşuna gitmiyor mu? Şu an bunu görecek. Bunu çekti can ha. Bununla bu aynı değil mi? Yok farklı. Farklı. Bunda yoğurt var herhalde. Bu müsebbe şeyden oluyor. Müsebbe. Balcanla. Patlıcanla. Balcanla. Patlıcanla. Bu nohut. nohutla normal. Bu humus. Seninki müsebbe. Şöyle. Orta Doğu yemeklerine düşeceğiz herhalde. Öyle görünüyor. Şöyle bir banalım humusumuza. Onu da tadayım mı? Yaşar abimkinden tadalım. Şöyle. Güzelce. O da çok güzel. Müsebbe de çok güzel. 6,5 dolar. Yani bu kahvaltı 6,5 dolar. 2, 3, 4, 5, 6. 6,5 dolar falan yapıyor. Yani 600 bin. 600 bin. Yani 1 dolar 89 bin, 90 bin diyelim ya 1 dolara. 90 değil. 1 dolar 90 bin Türk Lübnan lirası. Liraya aklım Türk lirasına gidiyor. 3, 4, 5, 6. Ya mekanımızın adı burası. Bir ara sokakta. Lübnan'a gelirseniz mutlaka sizinle. Abi sağ ol, görüşürüz. Şöyle bir yerde aşağı yazdım ben. Gelirseniz siz de vakit bulursanız gelip burada kahvaltı yapın. Çok meşhur bir yer burada. Gerçekten buranın adı çıkmış bir yer ama böyle meşhur yerler olur yani, böyle lezzetli olmaz falan. Burası lezzetli. Lezzeti vardı. Gerçekten vardı. Yerindeydi. Yaşar abi şunlar mermi izleri mi abi? Duvardakiler. Kurşun izleri mi? Mermi izleri değil mi? Bu bölgede saldırıyor mu? Buraya saldırıyor. Eskiden kalmalar mı? Yani bir 20 yıl, 20'den fazla bile. Bu bölge ağırlıklı olarak Sünni halkının yaşadığı bölgelerden birisiymiş. Ama tabi Şialar da gelip burada ev almışlar. Burada beraber yaşıyorlarmış. Hepsi vatandaş. Ama size Lübnan'la alakalı çok ilginç bir şey söyleyeyim mi? Mesela Lübnan'da bir cumhurbaşkanı Müslüman olamaz. Hristiyan olabiliyor sadece. Bu evvelden beri böyle gidiyor değil mi? Eskiden beri. Yani 100 yıl. Müslüman cumhurbaşkanı olamıyor Lübnan'da arkadaşlar. Hristiyan olmak zorunda. Yani şimdi bu ülkede Filistin'den gelenler var. Suriye'den gelenler var. Lübnan'ın kendi halkı var. Bahsettik. Maronitler var. Burada Maronitler var. Duydun mu Maronitleri? Maronlar var burada. Maronlar Kıbrıs'ta da ziyaret etmiştik. Lübnan'ın dağlarından geçmişlerdi arkadaşlar Kıbrıs'a da. Birçok çeşit etnik grup halk yaşıyor bölgede. Bu durum bazen çok özel bir durum gibi görünse de, çok güzel bir durum gibi görünse de bazen tersi olabiliyor. Çeşitlilik ters şeylere sonuçlar doğurabiliyor. Sıkıntılar olabiliyor. Neyi çok abi? Foda. Yani Foda ne? nasıl diyeyim sana? Yani devlet fazla bakım der yani. Mesela devlet olarak insanlar mesela kanuna yermek yok. Kanuna çok uymuyorlar mı? Çok uymuyorlar, yok. Ha, çok kontrol etmiyor devlet. Yok. Tamam, anladım. Yani anladım. çok arabalar nizami değil yani. Anladım. Şimdi anladım. Çok kurallara uymuyor insanlar da. Kontrol de yok. Kontrol yok. Hükümet kendi çünkü nasıl derler, bakımlı değil yani. Halk çözümü hükümetten daha çok istiyor abi. Öyle söyleyebiliriz. Diyebiliriz. Gerçekten halk ülkenin kalkınmasını daha çok istiyor hükümetten. Bir ülke yıllardır sefalet endeksinde ilk 5 sırada olabilir mi arkadaşlar? Oluyor işte, Lübnan onlardan bir tanesi. Evlere güneş girmesin diye mi öyle tüller çekiyorlar? Perdeler. Güneş girmesin diye değil mi? Güneş girmesin diye. Kadınlar görükmesin diye. Bir de ondan ha. Ondan dolayı yani. Trafik lambası yanmıyor arkadaşlar, görüyor musunuz? Bu da burada büyük bir problem. Çok büyük bir problem doğuruyor trafikte. Elektrik de yok arkadaşlar ülkede. Gerçekten elektriğe dair çok büyük bir problemler de var. Eğer paranız varsa, benzin alabiliyorsanız jeneratör kullanıyorsunuz. Jeneratörle evinize internet elektrik bağlıyorsunuz. Diğer türlü elektriğe ulaşmanız çok zor. Günün kaç saat elektrik veriliyor abi burada? Devletin elektriği 2 saat. Günde 2 saat. 3 saat. 3 saat. Saat 6 sabahtan gelir. Saat o 8'de gider. 8 sabahla. Bilin, gider geri gelir saat 3'te 4'te gelir. Kaç saat durur? 2 saat. Yani gün boyuna 24 saatte 6 saat bir şekilde veriyor. Gün, saat böldü onu da. Bu şekilde. Peki devletin size tanımladığı bir asgari ücret ne? Asgari ücret biliyor musun? Evet. Çalıştın mesela bir ay. Evet. Senin maaş mesela ama devletin sana verdiği. O ne kadar? Kaç dolar? Ezeli 900'dü askerin maaşı olarak. Aha. Şu an dolar düştükten sonra... Asker değil, asgari ücret. Asker ha. Anladın mı? Mesela sen normal bir yerde çalıştın. Orada kaç para maaş alırsın? Normal bir yerde mesela çalışıyorsun. Ben şimdi ben maaşım 600'den 500 doların arasında. Yerine göre yani. Şimdi değişiyor. Ben burada çalışayım mesela
600 dolar alayım. 600 dolar benim için idare etmiyor yani. Yetmiyor. Tek en düşük maaş alan kaç para alıyor? En az. 300 dolar. 250-300 dolar alıyor. Şimdi burada diyelim Bangladeş'te var, Esyopyalı var. Bangladeşli var mı burada? Bangladeş çok. Esyopyalı da var. Sudanlı da var, Sudanlı da var. Ha. Peki burada senin evin kira mı? Benim kiraya. Kaç dolar kira? 300. Şunu söyleyeyim de ben şunu Atatürk yapmış. Nereyi? Burası neresi? Burası park. Adı ne parkın? İsmi parkın ismi efendime sorayım. Merak ettim ya atımızı duyunca. Türk'ün yaptığı bir park. Ben duymamıştım bunu. Bir göstereyim içine girip. Yani bir net öğrenelim, yazanlara bakalım. Burası da bura biraz zengin bölge abi herhalde. Değil mi? Biraz daha. Binalardan anlıyorum zaten. Hemen anlaşılıyor ya. Binalardan bile fark ediyorsunuz her şeyi. Güzel bir yer olmuş ama sessiz, sakin. Böyle şehrin merkezinde yeşilliklerle dolu bir park olmuş. Şurada yazıyormuş. Bir info verelim size hemen. Hem net öğrenmiş olalım. Tam emin olamadık arkadaşlar. Bilen varsa yazsın. Böyle Türkiye'ye bir teşekkür şeyi varmış yazısı ama onu da bulamadık burada. Neydi abi parkın adı? Parkın adı da unuttum. Sanayi. Hamra'da. Hamra tarafında. Sanayi. Nasılsın? Türkçe biliyor musun? Aslında Trak nehna. Bizim aslımız Türkmüştü. Sen de Türkmen misin? سيرة حبيبي Nasıl? İyi misin? الحمد لله الحمد لله Niye? Çok güzel. تفضل تفضل Türkmen mi abi de? Aslen مردين كثير هون في مردين كثير وين هون هون yani? كلياتنا Burada مردلين hep çoğu Mardinli diye yani. Mardinli. Ta eskilerden ama tabii. كله مردين اردوغان نحن موت اردوغان بابا Ne diyor? Teşekkür Erdoğan'a ölürüz diyoruz. Canımız feda. Bu parkı kim yaptırmış abi? Türkiye ile bağlantısı var mı? تركيا Türkiye. Türkiye. ايه Atatürk mü? Mustafa Kemal Atatürk mü? Atatürk ile Erdoğan. لا Bilmiyor. Bilmiyor. Atatürk. Atatürk. Yani Mustafa Kemal Atatürk. Tamam. Ne umru hay? Abi burada görevli ondan öğrendik. Çok güzel. İyi oldu. Abi Türkiye'ye gelmiş mi hiç abi? Türkiye. بابا ماما بيروحوا بيجوا بابا Anne baba ماما gitmiş. هلا الله يرحمهم Ölmüşler. Allah rahmet Allah eylesin. yarhamı. بس انا عم فاميليا عمامي خوالي اختي بتركيا Anası, dayısı, dedesi, abileri bütün Türkiye demiş. Türkiye'denmiş. Türkiye demiş. Kendi ne düşünüyormuş Türkiye hakkında? Ne geliyor aklına Türkiye deyince? شو بتتذكر من تركيا؟ شو بتحب من تركيا؟ شو بتوجه كل من شيء بحب تركيا؟ تركيا Her şeysini. كل شيء تركيا شو وطني بتقدر حبيبي Çöplüğünü severim diyor. هيدا دم دم. تركي Kanımız Türk diye. بعدين نحن هيدا Sağ olasın. Kanımız Türk ha. حبيبي Heh, tamam bari. şimdi oldu arkadaşlar. Bakın burada bayrağımız TİKA gelmiş. Burada Arapça yazıyor Lübnan. Burada Türk bayrağı. Hamidiye Sebili. 1900 yılında 2. Abdülhamit Han'ın tahta çıkışının 25. yıl anısına Beyrut'ta yaptırılmış Osmanlı dönemine ait görkemli bir anıt. Bu arkadaşlar. Çok güzel. Okumaya devam edeceğim. Başbakanlık binası 1853. TİKA Abdülhamit Han. Yani bir Osmanlı eseri buradaki ya. Görkemli bir anıt. Yukarıda da ay işareti var arkadaşlar. Burada da çok özel bir yermiş ya. Bakın şimdi yakından çekiyorum, ben gösteriyorum size. Ay işareti var. Burada da su aktığı yerde yıldız işareti var. Yani ay yıldız. Türkiye'nin ay yıldızı. هون بالعثماني Osmanlı yazısı baş Arapça yazmışlar. Osmanlı yazısı. Çalışıyor mu peki şu an? Bunu durdurmuşlar. Ama normalde çalışıyor. Su var içinde Bunun, zaten. Şeyi var burada. هيدا هون Çelik suyu. هون كان في حنفيات Şey olmuşlardı burada suyu hanefiyesidir kendi. حنفيات الله. بيشربوا بيتوضوا Abdest almaya. Abdest almaya. Şu an çalışıyor mu? Hala şaka. اجى السفير من شي 3 سنين اجى والله ظبطها وحط حنفيات Sefir miyim? سفير هدية؟ السفاره بتركيا Türkiye'nin konsulası buraya gelmiş. Şu bilgi nedir sizin? Sefirdir bizim. Elçi de elçi. Evet. Oraya yaptı diye zabıtladı diye geri çocuklar şeyler. ظبطها شو- حط شو يعمل حنفيات انتيك Çok güzel bir şey yani. Evet, çok güzel bir yer. Namaz kılsınlar. غزال والله Valla. طاسات انتيك انتيك Tabii çok Demir bardak. diyor da çok eski diyor. هون هدول سوري ما سوري Suriler mi diyor? Su çocukları, Suriye çocukları diye. Kırıyor mu diyor? Buraya giren çocuklar yani oynamadan kırdılar yani. Zaten de yapıyoruz kırılıyor. Kırılıyor diyor. Tamam bir şey sorayım ona, sen çevir Keserek bize. sual. Lübnan şu an güvenli mi? بقول لك لبنان هلا امان يعني انا مثلا ماشي في امان يعني بدي اخاف ولا بدي احس حالي ببلدي طول ما بمناطقنا نحن ما تخاف
منطقتك تقصد وين؟ نحن هون مناطقنا بيروت. Beyrouth oldukça da güvençtedir. Problem yok. Güneşi yani buraya bu ülke yani. Güvençtedir. Burada oldukça da kendi güvenç. لأنه بيروت تقريبا نحن كنا بنحب تركيا. عرفت؟ Biz 4 olarak Beyrut. Türkiye savaşı. كثير بيحبوا تركيا. Ama hem mi? هيك بيروت طرابلس Trablus. كمان هدول الاثنين كثير بيحبوا Beyrut تركيا. olarak Azdaki sorry bir kelime yani Sünni Azdaki. بالضبط غير هيك اجدادهم اتراك في كثير اجدادهم اتراك ان كان بالشمال ولا yani Trablus'tan olsun burada olsun diye yani Beyrut. kan var aramızda. Kan. Yani. ايه اصل اجدادنا اتراك. Yani 150 sene, 2 sene, 100 sene konuşuyor adam. Güneyi söylüyor. İsrail'e yakın olan taraflar. Oralarda problem var. Yani Bitti. güvenç yani o da güvenç olmazdı. Biraz kaygı vardı yani. Anladım. Boz geçirirdi yani o ülkelerde yani. Ama bozlarda hiçbir şey yok. Gördüğü gibi insanlar ne güzel oturuyor. Seni tanıdığıma mutlu oldum. Şerefet mariftek. Ya Şerefet habibi. mariftek. İsmi Kerim. انتو حبيبي صلاح. Salah, Salah Uğur, Eddin. Uğur, Selahattin Uğur. İsmi Habibi Uğur. Uğur. Ana Yasir. Şükran, Habibi Şükran. Abu Muhammed. احلى ابو شكراً. محمد. وهذا الشخص فاميليا سعدو. En sonki restore'yu da 2015 yılında Tika tarafından yapılıyor arkadaşlar. En sonki restore. Abi görüyor musun? Kanımız bir diyor ya. ya. Vallahi kanımız diyor bir. Türk'üz biz diyor. Adam Türk. inkar etmiyor yani. Kanımız bir. Aslını soruyor yani aslını. Mesela Yaşar abi Türkçeyi zaten ana dili ya biliyor. Arapçayı sonradan öğrenmiş. Ben Arapça öğrendim. Ben Türkçe Evet. aslında Türk'üm. Çocukluğumdan Türk'üm ya. Annem Türk, babam Türk, aile Türk, dedeler Türk. Arapçayı öğreniyorsun sen Arapça sonradan. öğrendik yani. Bu kimin kedisi ya? صبر Bismillah. Onun mu? Aile ailek. اثنين Şu ismek ente? نور İsmi Nur. İsmi Nur. Oy yavrum. Nasıl taşıyorsun? Şuna bak şuna. Çok güzel maşallah. Aferin. Merci. İlginç bir yerdeyim. Tam böyle şehit meydanı dedikleri bir bölgedeyim. Cami görmeye geldim. O camiyi falan göstereceğim. Oradaki bir ana meydan var burada. Yıldız Meydanı diye. Oraları göstereceğim ama buraya geldim. Şöyle bir yapı karşıladı beni. Şehit meydanıymış bu bölgenin adı ama hep mermi izi. Deli gibi. Kaç senesinde oldu abi bu mermi izleri? Takriben 50-60 sene. Daha fazla önceydi. Lübnan yani. Yani şey günlerinden önce fazla yok. Fransa'nın gününden. Lübnan bağımsızlığını kazandığından mı? Arkadaşlar şu camiyi görmeye geldim. Mavi Kubbeli Cami de diyebiliriz. Siz ne diyorsunuz abi caminin adına? Caminin adı ne? Hariri Camisi. Hariri ya. İsmi Muhammed el-Emin. Muhammed el-Emin Camii. Muhammed el-Emin. Muhammed el-Emin Camii bir de şey diyorlar. Mavi Kubbeli Cami de söylüyorlar. Çok da güzel görünüyor gerçekten. Ama şunu görmüşken bunu gösterip buradan oraya geçeyim dedim. Lakabı Cam el-Hariri. Cam el-Hariri. Rafik el-Hariri. Cam Rafik el-Hariri. Camisi yani. Abi ben burada şu gördün mü buralarda 7 gün yattım ben burada. 7 gün. Savaş günlerinde şu İsrail'in bombaladığı Şu günlerde. çimenin üstünde. Burada çocuklarla ama burada yirik, burada içerik. Arabanın içinde de yatardık. 9. ayda mı? 10. ayda mı? 10. ayda. 2024 değil mi? Ya bundan 3 ay önce. Kendi 9. ayın 27'sinde zaten bombalandı. İlk bombalanma Dahya bir şekilde oldu. İnsanlar korkudan kaçtılar zaten çoluk çocuk var ya. Onlar kaçtılar korkudan biz de geldik burada kaldık. Zaten benimki binlerce insan var burada. Sen 4 çocuğunla burada mı uyudun? Burada oturdum yazdı oldu daha güneş yani şey sıcaktı ortalık. Burada uyuduk, burada oturduk. Yemeğimizi bir getirirlerdi. Burada insanlar hayır sahipleri var yani. Yemek getirirlerdi. Getirirlerdi. Peki Ben- burayı bombalamayacağından niye emindin? Bura bombalanmaz çünkü buraya Sünnisi mantıkası. Sünni. Rafiki. İsrail'in buradan ilgili yoktu. O Şia bölgesini mi? Oğuz geçe, o sakallar var ya biz gene Hizbullah'dır. Hizbullah Biz diyorsunuz. sakallı deriz gene. Tamam. Sakallar. Oğuz geçeler bütün bombalandı. Ya Şiaların olduğu yerin mi bombalıyor Şiaların İsrail? olduğu yerler. Cunub, Sayda, Sünnilerin ve Dahye. Hristiyanların orayı bombalamıyor. Bombalamıyor. Hristiyanın işi yok, Sünni'nin işi yok, Dürzü'nün işi yok, kimsenin işi yok. Ben Şia'dan. Şia dediğim gibi yani şu sakallar, şu Hizbullah Onlar. partiler yani. Burada uyudun ha bir hafta, 10 gün. Benim gibi binlerce insan vardı burada yani. Türkmeni geldi, Arabı geldi, Suriyelisi geldi, Bangladeşli geldi, şurada Bangladeşliler, Sipyeler, Karalar, Südenler, çok insanlar geldi burada. Hava soğuk değil miydi abi? O zamanlar da soğuk değildi değil. Ha, yazdı. Arabada çocuklar arabanın içinde yatardı. Benden de eşim bazı arabanın içinde uyuyordu, bazı otururuz, bazı otururuz. Geceler sahada yapardık. Allah yardımcın olsun abi. Çok zor gün geçti. 2 ay abi. Evet. Sonradan bir ev kiraladım bu Çamlı'da.
Burçamur Ermenilerin yaşadığı yerde. Ermenilerin yaşadığı yerde. Orada bir ay 20 gün mü 10 gün 15 gün kaldım yani. Ondan sonra da duruş oldu. Bombalama durdu. Bitti, kendi evine geçti. İttifak aralığında oldu. Her kişi evine döndü. Evine döndü. Zaten buradaki evlerden anlayabiliyorsunuz bölgenin biraz daha eli yüzünün düzgün olduğu. Hemen şu aşağısı sahil zaten arkadaşlar. Bakın evlerden anlayabiliyorsunuz. Şunu da anlatayım. Daha tertip. Anlat abi. Yine sene 2000'de burada patlama olduğundan haberiniz oldu sizin. 2020'de. 2020'de şu Marfa Beyrut var. Mina. Oraya gider miyiz? Orada şurası göreyim ha, şurası kendi abi. Şuradaki gördüğün binalar var ya abi. Şunları görün ya, şu yamaçtaki. Evet. Bunlarda hiç cam diyerek bir şey kalmadı. Arabalar parça parça oldu. Arkadaşlar ben size videonun başında bir patlama anlatmıştım. İşte iç savaş, ondan sonra 2020'de bir patlama yaşanıyor. O patlama da o limanda şurada. 250'den fazla insan kaybediliyor. İnsan ölüyor burada. O görüntüyü ben hatırlıyorum, o videoları. Bir buralara gelmiş ki o görüntü, evlere hep paramparça olmuş buralar abi. Allah'tan patlamanın yarısından çoğu deniz tarafına gitmiş. Deniz tarafı, çünkü Kıbrıs şurası Yunan yakındır yani. Hatta Yunan'da ses duyuldu. Orada duymuş mu Kıbrıs tarafı? Yunan'da ses duyuldu, gemilerde ses duyuldu. Bu patlama denizin içinde olmasaydı, böğrün içinde olsa yer olarak yani Beyrut yerle bir Sayda'ya olurdu. ulaşırdı. Yerle bir olurdu Beyrut. Yani size şöyle söyleyeyim, o denizdeki patlamanın görüntüleri gördünüz zaten. O patlamanın %60'ından 70'inden fazlası deniz tarafına doğru oluyor. %25-30'luk tarafı şehir tarafına doğru oluyor. O deniz tarafına doğru olan patlama buraya doğru olsaydı Beyrut'un yarısı olmayabilirdi. O kadar şiddetli bir patlama yaşandı burada. O kadar arkadaşlar. Patlamanın yaşandığı yerde hemen şu arka taraf. Çekim orada yasak, ben öyle biliyorum. Yok, cipte biz yukarıdan çekeriz. Yani yukarıda durup Gider miyiz oraya? Gideriz. Gideriz şimdi oraya. Oradan da birkaç kare gösteririm size. Şu anki halini, etrafını, ne durumda bakarız şimdi. Camiye bakalım. Cami çok güzel görünüyor çünkü. Bu solumdaki Lübnan bayrağının hemen sağındaki bu güzel yapı, bu güzel cami Beyrut'un böyle en görkemli camilerinden birisi arkadaşlar. Lübnan'ın böyle eski başbakanlarından Refik Hariri'nin girişimiyle inşa edilmiş burası. Sürekli bahsediyoruz ya, hani Refik Hariri'nin bölgesi diye, Hariri'nin bölgesi diye. İşte onun eski başbakanın girişimiyle inşa edilen bir cami burası. 2002 yılında başlanmış inşaatına, 2008'de de tamamlanıyor. Caminin yapımında böyle komple Osmanlı ve modern İslam mimarisi harmanlanmış. Ortaya da böyle şaheser çıkmış. Çok büyük bir cami gerçekten. Hemen onun arka tarafları da kalın Roma hamamları var. Oraları da birazdan göreceğiz. Buraya bir bakalım ama içeri açık mıdır bilmiyorum. Sanki kapalı gibi. Yakınlaşırız abi şimdi, evet. Hemen şu arkası, Yaşar abi söyledi. Caminin hemen yanında şu beyaz, ortasında yeşillik, çimen çıkmış görüyorsunuz. Hariri'nin, eski başbakanın, yani caminin yapımına vesile olan eski başbakanın mezarıymış arkadaşlar. Hemen şu yeşillik tarafı. Burada da arkadaşlar yatmışlar. 200'den fazla insan varmış burada o 9. 10 ayda. İsrail'in sürekli Lübnan'ı bombaladığı dönemlerde. Caminin avlusunda. Caminin içini göstereyim. Arkadaşlar o ne kadar güzel görünüyor ya. Ne kadar güzel görünüyor. Ama asker koruyor ya. Askerin korumasını niye bilirsen? Yani sen gireceksin, arabadan yasak. Yerime de girebilirsin. Ezeli abi taş edin insanlar. Sana başında burada çıkamazdın. Anladım. Bütün kahvaltılar, bütün matamlar içeride. Arkadaşlar buranın yıldız bir meydanı var meşhur, ama içerisinde de parlamento binası da var. O yüzden buraya böyle giriş iznimiz çok yok, ama Ömer abi, Yaşar abi burada daha önce çalıştığı için izin aldık bizim için. Giriliyormuş aslında eskiden, ama bu dönem bir kapatmışlar. Otel niye şu an kapalı abi? Bomba mı düştü? Patlamada mı? Patlama bak, daha değişme. Görün, paralel göreyim, camları göreyim, bak nasıl olmuş yukarıları. O 2020'deki patlama değil mi? Denizdeki, limandaki patlama Camlar arkadaşlar. daha öldük mü camlar? Hala duruyor bakın. Onun eseri. Bakın şu karşıya. Şuna bakın. Şuraya bak abi. Görüyor musunuz? Ya ne kadar büyük bir patlama olduğunu görselden anladığınızı düşünüyorum zaten koyduğum videodan. Şuraya bak ya. Orası da mı? Ya buna patlamayın da eseri duruyor yani, kimse yapmadı yani. Şu kullanılmıyor herhalde. Bunların sahipleri bütün burada değil abi. Hiç burada değil. Amerika'da, Kanada.
Bu da boş böyle duruyor abi. Kiralamışlar da ezeli muhabbeti Yalnız var. ne kadar güzel bir yermiş burası ya. Bir Old Town gibi böyle, Eskişehir gibi böyle caddeler. Çok güzel bir yermiş abi burası. Bunu her yıl yaptı. He. Sene 90'da başladı yeniden. 90'da yapmaya başladı. 93'te bitti. 94'te bitti. Tam 4'te. O kadar böyle yoğun hissediyorsunuz ki. Çok uç yaşamlar var abi. Bak bu bölgeye geliyorsun sanki dersin ki böyle şeydesin. Avrupa'da bir yerdesin güzel. dersin. O kadar farklı. İnsanların kılık kıyafetinden arabalara kadar. Şaka yapmıyorum. Her şey çok farklı. Farklı bölgelere gidiyorsun. Yaşam şartı standartları bir o kadar da düşüyor. İşte dünyanın her yerinde olan eşitsizlik burada da çok fazlasıyla var. Lübnan'da biraz fazla var. Ne yazık ki. Burası da tam şehrin kalbinde. Şu parlament zaten. Parlamento binasıymış şu saate. Orayı çekmeyelim. Orada askerler de var. Orayı göstermeyelim. Şu şurası Roma hamamı. Orayı da göstereceğim ama önce şu saati göstereyim size. Tam burası arkadaşlar Yıldız Meydanı. Eskişehir bölgesinde bulunuyor. Tam bu bölge. Sanırım girebilirsiniz yürüme ama çekim konusunda biraz dikkat etmenizde fayda var. Osmanlı döneminden itibaren şehrin tam merkezi konumda yer almış burası. Osmanlı'nın yaşadığı, hüküm sürdüğü dönemlerden bu yana. O zaman da şehrin tam merkeziymiş. Şimdi de öyle. Zaten yapılardan bakın bir Eskişehir havası var. Gerçekten var. Bu saat kulesi de bu arada Rolex o saat arkadaşlar. 1930'da inşa ediliyor. Fransız mandası döneminde Lübnanlı bir bağışçı tarafından yaptırılıyor burası. Şu saat. Saat de Rolex. Onu da söyleyebilirim size. Bir bağışçı tarafından hediye ediliyor. Otele bak ya. Bu otel çalışıyor mu abi şu an? O yok Şu. burada da bunlar şeyler abi. Yani ticaret mektepleri. Tamam, ticaret şöyle merkezi. Şirket yani. Kafe, restoran. Baksana bura çok farklıymış ya. Çok meşhurdu. Çok meşhurdu. Şu an tabii Burada elin geçmez. Bak burada oturacaksan aşırılara oturacaksın. Yani masa alacaksın insan dolu aşıyla. Ama burası abi zaten tam öyle bir meydan ki turist için yaratılmış bir meydan gibi yani. O kadar güzel ki burası. Gerçekten çok sevdim burayı. Dediğim gibi girer misiniz giremez misiniz bilmiyorum bu Yıldız Meydanı'na. Çünkü gerçekten Lübnan'ın parlamento askerleri var arkadaşlar. Silahlı bir şekilde bekliyorlar kapıda. Zaten şu anda da fark ettiyseniz kimse yok. Hatta ben Lübnan'da benden başka bir turiste görmedim açıkçası konuşmam gerekirse. Arkadaşlar tam sağ tarafın parlamento binası, asker abiler de var. Burada biraz daha aşağıdan çekiyorum görünmemek için. Ne diyor abi? Diyor ki ne ben 2019'da diye bu değişik oldu da savaş oldu da savaş sayılığında işte savaşı yani. 2019'daki o bankaların Şu yağmalandığı. patlamadan Hemen bir önce. Biraz önce. Ona dolar kalktı ya, fiyatlar Aha. düştü ya. Askerin maaşı 1200 dolardan 200 dolara düştü. O zamandan bu zamana 250 dolar para alıyorum dedi değil mi? Daha 200'dü, şimdi 250 dolar oldu. Ve bu abi bizdeki özel harekat askeri gibi bir şey. Çok Ya. önemli bir asker yani. Tabii. Çok önemli bir buraya asker. korumak, bu parlament, bu gördüğünüz sizin parlament. Yani görmeniz lazım teçhizatı. 250 dolar maaş alıyormuş. Yani bu nasıl çocuğumu yaşatacağım diye, nasıl süt alacağım diye, nasıl kira vereceğim diye, nasıl yola gidip geleceğim. Bunun evi Cunub'da. Cunup dediğimiz uzakta buradan 100 kilometre. Uzakta. Ya bu arabasıyla gidip gelecek. Bildin mi? Ne telefon doldurabilirim, ne kira veririm, ne elektrik parası verebilirim, ne eti görmeyeyim diye. Aylarca eti görmez. Anladım biraz yüz ifadeden demek istediğini anladım. Cip sıkıntıdayım diye, cip sıkıntısından diye. Baksana şu arkanın güzelliğine. Çok da güzel bir yermiş burası gerçekten. Turistik bir nokta yapmışlar ama tabii işte bir savaş, salınan korku dışarıya sıkıntılar doğurmuş. O abinin kardeşi mi bundan 4 ay önceki bombalanmada hayatını kaybetmiş? Ha kardeşi, abisi. Abisi ölmüş. Bir asker abiyle daha konuştuk. Onunla Ailesi fotoğraf de çekilmek istedim ama yüzü çıkmasın dedi. Ya aşağı doğru çekindik. Şu anda son olarak bu videonun son noktası Roma hamamındayız arkadaşlar. Ses yok arkadaşlar. Buralar hükümet binalarının yoğunlukta olduğu bölgeler. Zaten şurada teller var. Arkalardaki yapılardan da anlıyorsunuzdur. Tellerin arkalarına geçişimiz yasak bizim zaten. Buraya da zaten yani şu anki dönemde eskiden geliş çok daha kolaymış ama şu an izinle geliş oluyor. Böyle işte sandıkla bir şekilde giriyorsunuz. Roma hamamının tam önündeyiz. Roma döneminden kalma bir yapı burası arkadaşlar. Milattan sonra 1. ila 3. yüzyılda inşa edildiği düşünüyor. Tabi o dönemlerde Beyrut çok önemli bir ticaret ve kültür merkeziymiş. 68-69 yıllarında keşfedilmiş bu hamam. 90'lı yıllarda da ortaya çıkarmaya başlamışlar. Zamanında burası da böyle insanların buluşma noktasıymış. 4 tane ayrı banyo var hamamda. Aşağı inişimiz yasak bu arada. 4 tane ayrı banyo var burada hamamda. Her birinin suyu ayrı ayrı arkadaşlar. Her birinin. Yüksek ihtimal şurası bir banyoydu. Orası bir banyoydu. Şu üçüncü taraf bir banyoydu. Bir de şu arka tarafta bir tane var. Bir de orası yüksek ihtimal bir banyoydu. Burası da Beyrut'a geldim videomuzun son noktasıydı. İlk videomuzun
ilerleyen videolarda farklı noktalara, farklı bölgelere, farklı yerlere gideceğiz hep beraber. Ama bu videoyu burada sonlandıralım arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız sevinirim. Bu dakikaya kadar izlediyseniz de teşekkür ederim. Televizyondan izlenme oranı çok yüksek kanalımda. Televizyondan izlediğiniz için böyle YouTube'da yorum, beğeni atamıyorsunuz. Telefonunuzu elinize alıp bir emoji bile olsa bırakırsanız sevinirim. Biraz Lübnan'dayız. Biraz biliyorsunuz yaşanan olayları, durumları, bölgedeki halkın yaşayışlarına falan biraz daha göz kulak vereceğiz. Ses dinleyeceğiz onları biraz da ilerleyen videolarda. Böyle bir yere gelmek istedim. 2005 yılında, Kıbrıs'ı saymıyorum ben. Lübnan'dan başladık 2005 yılında. Sonra ilerleyen vakitlerde neler olur? Gitmediğim ülkeler olur. Ara ara gideceğim ülkeler olur. İlerleriz. Bu videoda sonlandıralım. Yaşar abimin numarası açıklamada var. Lübnan'a geldiniz, Beyrut'a Yaşar abiye ulaşırsınız. O zaten size burada elinden gelen her türlü yardımı, para çevirmeden tutun gezmeye kadar yardım eder. Bir şey daha söyleyeyim. Askerlerle arası iyi. Onu da garanti edebilirim size. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda yine Lübnan'da, Beyrut'ta, farklı noktalarda, farklı yerlerde görüşmek üzere. Bay bay. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.